Merhaba, ben Kutlay Ünlü. Bugün sizler için Bursa'da bulunan ve Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmet adına yapılan Bursa Yeşil Cami'ye geldik. Öncelikle Çelebi Mehmet kimdir? Bununla başlayalım istiyorum. Yıldırım Beyazıt 1402'de Timur'a esir düşmüştü. Osmanlı Devleti 11 yıl boyunca Fetret Devri dediğimiz döneme girdi. Bu dönemde Bayezid'in oğulları Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet, bu dört kardeş birbirleri arasında bir taht kavgasına tutuştular. Kardeşler kendi aralarında birçok muharebe yaşadı. Ancak sonunda Çelebi Mehmet, Musa Çelebi'yi Vize ve Çamurlu Derbent savaşlarında yendikten sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçti, tahta oturdu. Çelebi Mehmet'in ölümü hakkındaki rivayette bir hayli ilginçtir. 1421 yılında bir sürek avında felç olup at sırtından düşer. Ölüm döşeğinde tez oğlum Murat'ı getirin. Ben buradan kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar der. Devlette en çok çekinilen kişi Düzmece Mustafa'dır. Murat Amasya'daydı. Bursa'ya ulaşana kadar 42 gün içinde Çelebi Mehmet'in ölümü gizlendi. Askerler durumdan kuşkulanınca ve ayaklanmaları önlemek için bir geçit töreni yapıldı. Çelebi Mehmet'in mumyalanmış cesedine kaftan giydirilip başına sarık konuldu. Pencere önüne oturtulup kolları oynatıldı. Sonunda 2. Murat tahta geçince cenazesi Edirne'den Bursa'ya getirilerek bu şu anda bulunduğumuz yerdeki Yeşil Türbe'ye defnedildi. Türbeye doğru gidiyoruz. Girişin hemen önünde türbe içerisinde nasıl bir kılık kıyafet içinde olmamız gerektiğini gösteren bir tabela var. Yüzlerce yıllık tarihe duyulan saygının ifadesidir bu. Burayı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Hayranlık uyandırıcı bir yapı burası. Yemyeşil çiniler ile kaplanmış. Camiye, türbeye, hatta semte bile adını vermesini hak eden bir mekan ile karşılaşıyoruz. İçeride birçok mezar olduğunu görüyoruz. Mezarların bulunduğu kısımlara girmek, buralara el sürmek elbette ki yasak. Burada yatan insanlar için dua eden vatandaşlara sıklıkla karşılaşıyoruz. İçeride Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu 34 yıllık hayatında mücadeleler ile dolu geçmişinde 24 kez savaşa katılan, 40 yerinden yara alan ve vefatı halktan 40 gün boyunca gizlenen Çelebi Mehmet yatmaktadır. İçeride Çelebi Mehmet'ten başka kızları Selçuk Hatun, Hafsa, Ayşe, Sitte Hatun, oğulları Mahmut ve Yusuf ve dadıları gömülüdür. Türbe alışılmamış bir şekilde camiden daha yüksekte yer alır. Bunun sebebi dost ve düşmana karşı Osmanlı Devleti'nin zor döneminde bile ayaktayız mesajı vermektedir. Osmanlı'nın yıkılmadığını ve eskisinden bile daha parlak eserler inşa edebileceğini göstermek maksadıyla böylesine gösterişli yapılmıştır. Şimdi külliye hakkındaki bilgilere geçelim. Külliyenin inşaatı Çelebi Sultan Mehmet tarafından başlatılmış ve duvar nakışları ile çinileri ölümünden sonra tamamlanmıştır. Yeşil ağırlıklı çiniler kullanılmasından dolayı Yeşil Cami adını almıştır. Mimarı Hacı İvaz, çini ustası Mehmet Mecnun, nakış ustası İvaz Ali, tahta işçisi Tebrizli Ahmet'tir. Bu arada tarihi kaynaklarda bu kadar çok isim görebilmemiz açısından Yeşil Cami
tek olandır. Başka herhangi bir kaynakta bu kadar mimarı, tamam mimarını öğrenebiliriz ama çini ustası, nakış ustası, ondan sonra tahta işçisine kadar bunları öğrenmek çok zordur, nadiredir. Yeşil Cami'nin kitabelerinde bu isimler geçer. Bu anlamda Yeşil Cami tektir diyebiliriz. Şu an gördüğünüz bu yemyeşil yapı ise caminin türbe yapısı. Görüntülerde de izlediğiniz üzere bizlere mükemmel bir görsel şölen sunuyor. İnsan bu türbeyi hayranlık ile izliyor. Yeşil çiniler ile kaplı bu türbe dönemin sanatsal ruhunu temsil eden özel bir konuma sahip. Burayı ziyarete gelen yabancı turistler de bu türbeyi izlemeden, bu türbenin hikayesini, tarihini, geçmişini turist rehberlerinden öğrenmeden burayı elbette ki terk etmiyorlar. Caminin minareleri 1855 depreminden sonra ne yazık ki yıkılmıştır. Bu yıkılan minarelerin camiye adını veren yeşil çiniler ile kaplı olduğu düşünülür. Zaten görüntülerde de göreceğiniz üzere gerek cami gerek türbe olsun içleri gerçekten yemyeşil. Bunu görüntülerden de göreceksiniz. Ayrıca belirtmek gerekir ki camide döneminde devlet işleri de burada görülürdü. Timur, Yıldırım Beyazıt'ı mağlup ettikten sonra yanında Osmanlı'nın önemli alimlerini ve sanatkarlarını da götürmüştür. Timur'un ölümünden sonra bu kişiler yine Tebriz'den önemli şahsiyetleri de Osmanlı'ya geri getirdiler. Bu sanatkarlar ile Osmanlı sanatkarları bu camiyi inşa ettiler. Bu sebeple Yeşil Cami Tebriz'deki Gök Mescid'e çok benzer. Şimdi mükemmel bir görsel şöleni olan bu caminin dış kısmını ve minarelerine bakıyoruz. Camiyi gezerken buranın yoğun bir turist ziyaretine uğradığını görüyoruz. Misafirler buraya özel ilgi gösteriyorlar. Dünyanın dört bir tarafından buraya ziyaretçiler gelmekte. Ziyaretçiler turist rehberleri eşliğinde önce bir alanda toplanmakta ve daha sonra bu caminin bulunduğu noktaya gelmektedirler. Rehberler yapının tarihini anlatıyor ve sonra da içeriği, yapıyı gezdiriyorlar. İçeriye girdiğimizde bizi bir şadırvan karşılıyor. Şadırvanlar devrin hemen her camisinde bulunmaktadır. Bursa'daki Yeşil Cami, Bursa'nın en önemli ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönem mimarisinin yine en önemli örneklerinden olan bir tarihi yapı, ibadethane ve türbedir. Burası Bursa'nın en güzel simgelerindendir. Ünü Osmanlı Devleti'nin 15. yüzyıl Çini sanatından gelmektedir. Bursa Yeşil Camii günümüzde cami olarak kullanılmaktadır. Ancak burası inşa edildiği dönemde çok işlevli, zaviyeli cami olarak tasarlanmıştı. Yani burada gezgin dervişlerin barınma sorunu gideriliyor, yolcular misafir ediliyor, şeyh ve müritlerin toplanma noktası olarak kullanılıyordu. Bu tür özelliğe sahip camiler bölgenin kültürel ve dinsel öğelerine hizmet ediyorlardı. 2000 kişilik bir kapasiteye sahip olan bu cami Bursa'nın Yeşil semtine adını verir. Bu isim bir zamanlar adını verdiği yeşil kaplı minarelerinden geldiği düşünülür. Yeşil Cami, Çelebi Mehmet tarafından cami olarak kullanılmasının yanı sıra devletin idare noktası olarak kullanılması maksadıyla inşa edilmiştir. Cami, ters T planlı olarak inşa edilmiştir. Yani iki yandan kapalı hacimler ile sarılmış uzunlamasına bir orta mekan ve bu yan mekanlarında zaviye işlevi gördüğü yapılara ters T planı denir. Caminin ana kapısı kuzeyde yer alır. Kapıdan girişte yan odalara açılan bir koridora girilir. Caminin içerisindeki ve iki tarafta yer alan simetrik odalar
sancaklardan gelen misafirlerin getirdiği önemli konuların görüşüldüğü mekanlar olarak planlanmıştı. Doğudaki oda Anadolu Beylerbeyliğinden gelen misafirlere, batıdaki oda ise Rumeli Beylerbeyliğinden gelen misafirlere ayrılmıştı. Daha sonra bu odalar mahkeme salonu olarak kullanılmıştır. Caminin en önemli özelliği çini süslemeleridir. İç mekanda eyvanlar, müezzin mahfilleri, hünkâr mahfili, taphaneler, şahnişinler ve mihrapta çini süslemeleri yoğun olarak kullanılmıştır. Giriş kapısı ve pencerelerdeki ahşaplar devrin ahşap işçiliğini bizlere sergilemektedir. Camide içeride şadırvanın hemen arkasında bulunan ve merdivenler ile çıkılan yer ibadet alanıdır. Burası inşa edildiği dönemde de ibadet alanı olarak kullanılmıştır. Geri kalan noktalar ise biraz önce söylediğimiz gibi idare konularının görüşüldüğü mekanlardır. İbadet alanına namaz saatlerinin dışında giriş yasak. Bu durum bizlere bu noktaya ne kadar saygı gösterildiğini ve korunduğunu gösteriyor. Çizimlerin ve süslemelerin nasıl bir sanat ve ustalık işi olduğunu elbette ki bu videodan da görebiliyoruz. Yeşil çinleriyle ve görsel ihtişamıyla oldukça ilgi uyandıran bu camiye Bursa Yıldırım'a uğrarsanız ziyaret etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Evet, bugün benimle beraber Yeşil Camii'yi izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer Bursa'ya gelirseniz Yeşil Camii'yi ve Yeşil Türbe'yi de ziyaret edip burada yatanlara bir Fatiha okumayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu içerikleri oluşturabilmem için, bu videoları çekebilmem için sizlerin desteklerine ihtiyacım var. Umarım beni takip edersiniz. Hepinize hoşça kalın.